Redstone Akademisi'nin 6. dersine hoş geldiniz. Şu anı hepimiz biliyoruz değil mi? Madenden veya keşif gezinizden bir servetle döndünüz. Envanteriniz ağzına kadar dolu. Elmaslar, demirler, redstone'lar ve tabii ki bir sürü de çer çöp. Şimdi bunları tek tek ayıklayıp sandıklara yerleştirme zamanı. İşte Minecraft'ın en sıkıcı anlarından biri. Peki ya bu olayı kolaylaştırabileceğimizi söylesem? Bütün eşyalarınızı tek bir sandığa atıp arkanıza yaslanarak sirrin gerçekleşmesini izleyebileceğinizi söylesem? Bugün sandık odalarımıza düzen, nizam ve otomasyon getiriyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Ben Berat Fınık. Bu dersimizde Redstone'un en önemli konularından biri olan item ayrıcılara derin bir dalış yapıyoruz. En temel kurşun geçirmez tasarımdan, steklenmeyen eşyaları ayıran özel filtrelere, hatta tek bir sandıkta birden fazla eşyayı ayıran sistemlere kadar her bir detayı anlatacağım. Bu dersin sonunda bir daha asla sandık düzenlemek zorunda kalmayacaksınız. Şimdi hazırsanız arkanıza yaslanın ve dersimize başlayalım. Herhangi bir ayıklama sistemi inşa etmeden önce tüm sistemlerin kalbinde yatan o basit ve temel prensibi bilmemiz gerekiyor. Karşılaştırıcının konteynerları okuma yeteneği. Daha önceki derslerimizde bundan bahsetmiştik. Bir karşılaştırıcı arkasına koyduğunuz bir sandık, fırın veya huninin doluluk oranını ölçer ve doluluk oranına göre 1 ile 15 arasında bir sinyal üretir. İtem ayırıcıların temel çalışma mantığı karşılaştırıcının konteynerları okuma yeteneğinden geliyor. Bir huninin içine gerekli olacak kadar item koyup karşılaştırıcının istediğimiz sinyali üretmesini sağlarız. Bu sinyal bizim şifremiz olur. Eğer huniye gelen yeni bir item bu şifreyi değiştirirse sistem devreye girer. Değişmezse sistem hiçbir şey olmamış gibi sessiz kalır. İşte o karmaşık gibi görünen sistemlerin arkasında yatan basit ve dahiyane mantık budur. Geldik Redstone dünyasının en çok kullanılan, en ikonik ve en güvenilir devresine. Neredeyse her otomatik sistemin temelini oluşturan bu tasarımı Impulse SV adında bir YouTuber yıllar önce geliştirdi. Ve o kadar stabil ki hala en popüler sistem olarak kullanılıyor. Bu sistem tek bir eşya türünü ayıklamak için tasarlanmış bir modül. Bu modülleri yan yana dizerek istediğiniz kadar eşyayı ayıklayabilirsiniz. Şimdi adım adım kurulumunu anlatayım. İlk olarak ayıklanmış eşyaların toplanacağı sandıkları yere koyun. İkinci olarak sandıkların arkasına sandığa bakacak şekilde huniler yerleştir. Bu huniler ayıklanan eşyaları sandıklara taşıyacak. Üçüncü olarak bu hunilerin üzerine sandığın arkasına bakacak şekilde bir huni daha koyun. İşte bu bizim filtre hunimiz. Tüm olay burada gerçekleşecek. Dördüncü olarak filtre hunisinin arkasına huniden sinyal okuyacak bir şekilde karşılaştırıcı yerleştirin. Beşinci olarak karşılaştırıcının önüne 3 blok uzunluğunda bir platform inşa edin. Karşılaştırıcıdan çıkan sinyali bu platformun üzerinde 3 adet redstone tozu ile taşıyın. Altıncı olarak bu redstone hattının en ucundaki bloğun altına bloğa yapışık şekilde bir redstone meşalesi koyun. Yedinci olarak meşalenin baktığı bloğun üzerine en alttaki huniyi kilitleyecek olan bloğun arkasına meşaleden güç alacak bir tekrarlayıcı yerleştirin. En son uzaktan baktığımızda elimizde ters dönmüş bir Q harfine benzeyecek bir tasarım olması gerekiyor. Filtreyi ayarlama. Şimdi geldik devrinin beynini programlamaya. Filtre hunisine tıklayın. İlk slota ayıklamak istediğiniz eşyadan en az 41 adet koyun. Neden 41 olduğunu da birazdan anlatacağım. Diğer 4 slota da sisteminizde yeri olmayacak yeniden adlandırılmış 4 tane çöp item koyun. Mesela bir örse girin, 4 tane demir parmaklık alın ve adını filtre olarak değiştirin. Bu isimlendirilmiş bloklardan her bir slota bir tane koyun. Bu da başka itemlerin yanlışlıkla bu slotlara girmesini engeller. Peki bu devre nasıl çalışıyor? Bu devrenin çalışma mantığı tamamen sinyal gücü üzerine. Bekleme durumunda hunun içinde tam 41 adet ayıklanacak item ve 4 adet çöp item var. Bu doluluk oranı karşılaştırıcının tam olarak 2 seviyesinde bir redstone sinyali üretmesini sağlar. Bu sinyal 2 blok ileri gider ama 3. bloğa ulaşamaz. Bu yüzden tekrarlayıcı çalışmaz, meşale yanık kalır ve en alttaki huni kilitlenmiş olur. Sonra eşya geldiğinde ise sistemden akan bir item doğrudan filtre hunisi tarafından çekilir. Hunideki item sayısı anlık olarak 42'ye çıkar. Bu küçük artış karşılaştırıcının ürettiği sinyali 3'e çıkarır. Sinyal artık 3 blok ileri gider ve tekrarlayıcıyı çalıştırır. Tekrarlayıcı meşalenin bloğunu güçlendirir ve meşale söner. Meşale sönünce en alttaki huninin kilidi açılır ve huni filtre hunisinden fazla gelen itemi çekerek sandığa aktarır. Filtre hunisindeki item sayısı tekrar 41'e düştüğü için de sinyal sayısı tekrardan 2'ye döner ve hunimiz tekrardan kilitlenir. Ve sonra da bir sonraki itemi beklemek için başa döner. Yanlış eşya geldiğinde ise filtre hunimiz onu içine çekmez. Çünkü ilk slot filtrelemek istediğimiz itemle doludur ve diğer slotlarda çöp itemlerle dolu olduğu için filtre hunimiz gelen yanlış itemi çekmez. Bu yüzden yanlış item hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eder. İşte bu yüzden bu sistem kurşun geçirmez bir sistemdir. Taşma yapmaz, bozulmaz ve sadece doğru item geldiğinde çalışır. Tek bir modülü nasıl inşa edeceğimizi öğrendiğimize göre şimdi bunu devasa bir depolama sistemine nasıl çevireceğimize bakalım. Yan yana dizme. Az önce yaptığınız modülün aynısını yanına istediğiniz kadar modülü hiç boşluk bırakmadan inşa edebilirsiniz. Bu şekilde devasa depolama sistemleri yapabilirsiniz. Çöp sandığı. Filtre hunilerimizin üstünden geçen besleme hattının en sonuna da sistemde yeri olmayan itemlerin sistemi tıkamaması için bir tane çöp sandığı eklemeyi unutmayın. Çünkü eğer koymazsanız sistem tıkanabilir.
Peki ya kılıç, iksir, zırh gibi steklenmeyen eşyaları ayıklamak istersek veya birden fazla item türünü tek bir sandıkta toplamak istersek, işte bunlar için de özel çözümlerimiz mevcut. Steklenmeyen eşya ayırıcıları yani non-stackable shorter'lar. Bu devreler bir eşyanın steklenip steklenmediğini algılayarak çalışır. Bir karşılaştırıcı bir huninin içindeki steklenmeyen bir eşyayı okuduğunda 3 seviyesinde bir sinyal üretir. Ama aynı hunindeki tek bir steklenebilir eşya sadece 1 seviyesinde bir sinyal üretir. İşte bu sinyal gücü farkını kullanırız. Öncelikle normal bir huni hattı inşa ederiz. Bu bizim besleme hattımız. Daha sonra az önce yaptığımız steklenebilir item ayırıcının aynısını bu hattın herhangi bir yerine geçecek şekilde kurarız. Ama tek bir farkla bu sefer filtre hunisi kullanmayacağız. Direkt olarak karşılaştırıcımız besleme hattımıza bakacak. Bu sayede aynı tasarımla steklenmeyen eşyaları da ayırabiliriz. Kurulumu yine aynı şekilde ama bu sefer filtre hunimiz yok. Onun yerine karşılaştırıcımız direkt besleme hattındaki itemleri okuyor ve eğer steklenmeyen bir eşya gelirse steklenmeyen eşyayı hemen aşağıdaki sandığa aktarıyor. Diğerlerine de gitmesi gereken yere aktarıyor. Çoklu eşya ayırıcılar yani multi-item shorter'lar. Bu devreler redstone mühendisliğinin daha ileri bir seviye konusudur. Amacı birden fazla item türünü mesela tüm taş çeşitlerini veya tüm tahta çeşitlerini tek bir sandıkta toplamaktır. Bu sistemler genellikle filtre hunisi yerine filtre sandığı kullanır. Bu sandığın içine ayıklamak istediğiniz itemlerden birer örnek koyarsınız. Sistemden bir item geçtiğinde sistem bunun filtre sandıklarında olup olmadığını kontrol eder. Eğer filtre sandıklarında varsa hunilerin kilidini kısa bir süreliğine açar ve gelen yeni itemin depolama alanına gitmesine izin verir. Bu sistemler bizim az önce öğrendiğimiz klasik ayırıcı sistemlere göre daha karmaşıktır. Bu yüzden şimdi bu konuya çok detaylı girmeyeceğim. Son olarak henüz oyunda olmasa da gelecekte item ayıklama mekaniğini tamamen değiştirebilecek olan bakır golemlerden bahsedelim. Bakır golemin bir sandıktaki itemi alıp o itemin aynısının bulunduğu başka bir sandığa koyma gibi bir özelliği olacağını biliyoruz. Yani bu bakır golemler ayıklama işini bizim için fiziksel olarak yapıyor. Bizim yapmamız gereken tek şey her sandığa ayıklanacak itemlerden birer örnek koymak ve golemin işini yapmasını beklemek. Ama golem fiziksel olarak yavaş yürüdüğü için yüksek ihtimalle klasik ayırıcıların yerini almaz. Klasik item ayırıcıların yerini almasa da multi-item shorter'ların yerini alabilir. Ama bu konuda benim hiçbir beklentim yok. Gerçi ben bu gıcırdayan mıydı neydi o değişik biyomlu mob oyuna geldiğinde de öyle demiştim de artık o mob sayesinde Redstone'da göz takibi gibi sistemler yapabiliyoruz. Bugün Redstone'un en pratik ve en faydalı konularından birine yani item ayıcılara derin bir dalış yaptık. Unutmayın iyi planlanmış bir depolama sistemi Survival dünyasındaki en büyük yaşam kalitesi artışıdır. Şimdi sıra geldi en sevdiğim bölüme yani ev ödevine. Bu hafta sizden öğrendiğimiz klasik ayıklama sistemini kullanarak kendi Survival dünyanızda 5'li bir ayırıcı sistemi tasarlamanızı istiyorum. Hangi 5 itemi ayıracağınızı seçin veya neden bunları seçtiğinizi yorumlarda paylaşmayı ve devrenizi Instagram'dan bana göndermeyi unutmayın. Ve tabii şunu söyleyeyim çünkü yorumlarda bu olayı anlamayan bazı insanlar görüyorum. Bu seri temel Redstone dersi olmasına rağmen size en karmaşık sistemleri öğretmemi bekleyenler var. Ama bu seri 0. bölümde hatta galiba 1. bölümde de söylüyordum da orada söylediğim gibi bu serimiz Redstone'u henüz kullanmamış ya da birkaç düğmeye basmaktan daha öteye geçememiş herkes için. Bir not daha düşeyim. 1. bölümde demiştim ama hala bazı anlamayanlar var. Bu seri tamamen Java versiyonu üzerinde. Evet bazı gösterdiğim şeyler Bedrock Edition'da da çalışıyor olabilir ama Quasi Connectivity gibi gösterdiğim bazı şeyler sadece Java Edition üzerinde var. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.